Merhaba, hoş geldiniz. Bugün neredeyse 100 yıl önce yazılmış ama sanki dün kaleme alınmış gibi taze ve kışkırtıcı bir fikri ele alacağız. George Bernard Shaw'un o meşhur ve cüretkar sosyalizm anlayışını. Hadi gelin bu entelektüel fırtınanın tam ortasına beraber dalalım. Pekala, hadi başlayalım. Show işe ekonomik teorilerden falan değil, direkt bizim kafamızın içinden başlıyor. Ve bize çok basit ama bir o kadar da sarsıcı bir seçim sunuyor. Zihninizin direksiyonuna ya siz geçeceksiniz ya da onu başkalarının düşüncelerinin insafına terk edeceksiniz. Aslında bütün tartışmanın anahtarı da tam olarak bu. Bu bölümde Shaw'un düşünce labirentinde birlikte yolumuzu bulacağız. Yolculuğumuz da aslında çok masum görünen ama modern toplumun bütün temellerini yerinden oynatma potansiyeli taşıyan tek bir soruyla başlıyor. İşte o can alıcı soru bu. Bir insanın ortaya koyduğu emeğin değerini neye göre biçiyoruz? Shaw, ekonomimizin bu en temel varsayımını adeta havaya uçurmak için o meşhur zekasını ve iğneleyici dilini bir cerrahın neşteri gibi kullanıyor. Şimdi o neşterin ilk kesiğine hep birlikte tanık olalım. Şimdi Shaw'un bizi inandırmaya çalıştığı o cüretkar iddiasına geliyoruz. Farklı işlere adil bir değer biçme çabası en başından kaybetmeye mahkum, imkansız bir görevdir. Gelin bakalım neden böyle düşünüyor. Ekranda iki bambaşka dünya görüyorsunuz değil mi? Bir tarafta ruhani bilgiyle uğraşan bir papaz, diğer tarafta ham metale şekil veren bir nalbant. Shaw'un bize sorduğu soru aslında çok basit. Bu iki birbirinden tamamen kopuk yeteneği hangi ortak teraziye koyup da tartabiliriz ki? İşte Shaw'un zekasının tam olarak parladığı an burası. Bu absürt gibi görünen soruyla aslında ne yapıyor biliyor musunuz? Bütün değer sistemimizi tek bir hamlede anlamsız kılıyor. Çünkü gerçekten de bir atın alının değerini eski Yunanca metinlerle ölçmeye kalktığınız an mantığın iflas ettiği noktadır. Ve bu alıntı Shaw'un vurduğu son darbe gibi adeta. Yani diyor ki bir boksörün kazancıyla bir başpiskoposun kazancı arasındaki doğru oranı mantıkla bulamıyorsak o zaman bugünkü maaş sistemimiz adalet ya da akıl üzerine değil tamamen keyfi bir güç dengesi üzerine kuruludur. Bu sadece felsefi bir tartışma değil, bugünkü maaş pazarlıklarımızdan tutun da vergi politikalarına kadar her şeyi etkileyen bir tespit. Peki temeli bu kadar keyfi, bu kadar çürük olan bir sistemin üzerine ne inşa edilebilir ki? Shaw'a göre sağlıklı bir toplum inşa edilemez. Aksine bu adaletsiz servet dağılımı bir zehir gibi toplumun en kılcal damarlarına kadar sızar ve en saygıdeğer kurumlarımızı bile içten içe çürütür. Bu yozlaşmayı üç perdelik bir trajedi gibi anlatıyor aslında. Birinci adım, servet küçücük bir azınlığın elinde toplanıyor. İkinci adım, bu servet güce dönüşüyor ve kilit kurumları ele geçiriyor. Ve son perde, artık bu kurumlar halka değil, kendi sahiplerine hizmet etmeye başlıyor. Ve bu etki öyle soyut falan değil, hayatımızın tam ortasında. Kiliseden okula, basından mahkemelere ve hatta evlilik kurumuna kadar. Toplumun bütün temel direkleri paranın ağırlığı altında yavaş yavaş eğiliyor. Shaw, neye inanacağımızdan tutun da kime aşık olacağımıza kadar her şeyin bu ekonomik adaletsizlikten nasıl etkilendiğini acımasız bir netlikle yüzümüze çarpıyor. Bu karanlık tabloyu çizip bırakmıyor tabii. Madem hastalık bu kadar derin, diyor, o zaman tedavide bir o kadar radikal olmalı. Ve ortaya kendi zamanı için akıl almaz ama kendi mantığı içinde de kaçınılmaz bir reçete koyuyor. İşte o reçete bu. Mutlak gelir eşitliği. Herkes için, mesleği, yeteneği, erdemi ne olursa olsun, herkes için aynı gelir. Shaw'a göre toplumun damarlarındaki o zehri, yani paranın yozlaştırıcı etkisini temizlemenin başka hiçbir yolu yok. Tam bu noktada eminim hepinizin aklına aynı soru geliyor. İyi de o zaman kimsenin yapmak istemediği o kirli işleri kim yapacak, neden yapsın? Bu gelir eşitliğine karşı herhalde en sık duyulan en eski itirazdır. Ama Shaw'ın buna da oldukça şaşırtıcı bir cevabı var. Shaw burada ne yapıyor biliyor musunuz? Bildiğimiz bütün algıyı tersine çeviriyor. Diyor ki, bir işi kirli yapan şey işin kendisi değil. Ona verdiğimiz düşük maaş ve onu yapan insana duyduğumuz saygısızlık. Düşünsenize bir cerrahın işi de kanlı, zor bir iş ama kimse ona kirli iş demez. Neden? Çünkü ona saygı duyuyoruz ve iyi para ödüyoruz. Demek ki sorun işin kendisinde değil, tamamen bizim bakış açımızda. Bu söz, Shaw'un ahlaki pusulasını o kadar güzel özetliyor ki, mesele yoksullara acımak, onlara yardım etmek değil. Mesele yoksulluğun var olmasına en baştan tahammül edememek. Yani amaç batan gemiden insan kurtarmak değil,
geminin hiç batmayacağı bir sistem kurmak. Peki, güzel de bu kadar devasa, bu kadar ütopik görünen bir değişim nasıl olacak? İşte son bölümde Shaw'un bu büyük dönüşüm için önümüze koyduğu yol haritasına bakacağız. Burada Shaw, bildiğimiz pek çok devrimciden ayrılıyor. O çözümü sokaklarda, barikatlarda değil, parlamentoda arıyor. Ona göre gerçek ve kalıcı değişim bir gecelik isyanlarla gelmez. Sabırla, yasal yollarla, tuğla üstüne tuğla koyarak gelir. Ve işte onun yol haritası. Ani bir devrim, bir el koyma değil. 10 yollara yayılan, yavaş yavaş işleyen bir dönüşüm. Devletin elindeki araçları, yani vergileri, bütçeleri, kamulaştırmayı, bir cerrahın neşteri gibi kullanarak ekonomik yapıya adım adım eşitliğe doğru kaydırmak. Ama Şav bir hayalperest değil, aynı zamanda bir realist. Bu yolun güllük gülistanlık olmayacağını da biliyor. Önlerinde dev gibi engeller var. Zenginlerin siyasi gücü, kökleşmiş ön yargılar ve belki de en zoru halkın kendi zihinsel tembelliği ve değişime olan direnci. Ve işte geldik sona. Başladığımız yere geri döndük aslında. Shaw bu fikirleri kaleme alalı neredeyse bir asır oldu. Ama ne kadar ilginç değil mi? Fikirleri hala taptaze, hala kışkırtıcı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Onun bu teşhislerinden hangileri bugünün dünyasında hala geçerli? Hangi reçeteleri zamanın tozlu raflarında kalmaya mahkum? Bu soruların cevabını size bırakıyoruz. Bu düşünce yolculuğunda bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler.